Öncelikle bu eğitim videosunda anlatacağım bu başlatıcı uygulaması sadece Java Edition için çalışır. Windows 10 Edition, Windows 10 Edition veya Bedrock sürümlere destekleyen bir şey değildir. Önden haberiniz olsun. Şimdi bu Prism Launcher'ın Minecraft Launcher'dan farkı nedir? Minecraft Launcher'da kurduğunuz şeylerde birden fazla sürümde oynayabiliyor oluyorsunuz. Ama modlu Minecraft oynama konusundaki en iyi becerikli başlatıcı Prism Launcher. Bu launcher'da aynı zamanda birden fazla profil, birden fazla hesap ve modları düzenleme yetkinliğine sahip iyi bir uygulamadır. Bunun kurulumu için ilk öncelikle buradan aldığım notlardaki linkleri takip ederekten buradan download'a giriyorum. Burada sadece Windows değil, macOS, Linux hatta Steam Deck kullanıyorsanız orası için bile bu programı kurabiliyorsunuz. Windows'ta sadece bilgisayarda hesabınızda bulunsun, sistemle bütünleşik dursun istiyorsanız Exe'yi tercih edebilirsiniz. Ya da ben oyunlarımı farklı bir hard diskte, sabit diskte tutuyorum. Veya istersen USB'imde taşıyayım sonra başka yerde kullanırım gibi düşünüyorsanız da zip olarak indirebilirsiniz. macOS'te ekstradan bu yeni gelen M1, M2 işlemcili bilgisayarlarda da bu programı kullanabiliyorsunuz. Mac'lerde olmayan bir şey. ManyMC diye bir program da vardı. Orada çalıştırabiliyor. Universal tercih ederseniz bunu kullanabiliyorsunuz. Makineniz eskiyse bunu kullanabiliyorsunuz. Linux'ta zaten bunları anlatmama gerek yok. Bu muhtemelen burada neyi kuracağınızı biliyorsunuzdur. Steam Deck'te de FlatHub. Ben bu eğitimi Windows üzerinden takip ettireceğim ama bundan sonraki anlatacağım her şey bütün işletim sistemleri içinde de geçerli. Exe'den ben devam ediyorum. Bu kurulum yaparken bununla beraber gerekecek olan buradaki Java sürümünü size göstereceğim. Burada isimler farklı olabilir, yabancı geliyor olabilir. Java geliştirme arayüzü arasında en çok bilinen sistemlerden biri. Mod komünitesinde, mod topluluklarında da en çok bilinen bir tercih edilen bir Java dağıtımı bu Eclipse Temurin. O yüzden ben de bunu tercih ettim. 19 şu videonun çekildiği tarihten itibaren Java 19 var. Ben de o yüzden bundan takip edeceğim. Paket türü olarak eğer Java geliştirici kiti istemiyorsanız, geliştirici değilseniz sadece JRE'yi seçmeniz yeterli. İşlemci mimarisi olarak sadece x64 seçmeniz yeterli. Bunun dışında Arch 64 da var. Eğer ARM işlemcili bir sistem kullanıyorsanız bunu da tercih edebilirsiniz. Kalan her şey eğer bu işin ehliyseniz seçeceğiniz şeyler gerek yok. Operating System, işletim sistemi Windows. Buradan yine aynen bu anlattığım olaydaki gibi bilgisayarda bütünleşik bir şey kuracaksınız. MSI, ben bunu farklı yerde taşımak istiyorum. Benim bilgisayarımda yer etmesin diyorsanız zip yapacaksınız. Yine aynı şekilde ben MSI'dan takip edeceğim. O esnada Microsoft Edge diyor ki bu cihazınıza zarar verebilir. Yine de korumak istiyor musunuz? Tabii ki de saklayabiliriz bunu. Problem yok bu konuda. Bu Java kururken ben de şunun setup'ını açayım. Yayımcı doğrulanamadı. Emin misiniz? Çalıştırır. Kurulum sihirbazına hoş geldiniz. İleri. Start menüsüne kuracağım. Desktop'a kuracağım diyor. Bunu isterseniz masa üstüne seçebilirsiniz. Bu visitor yazan şey benim şu an Windows'ta kullandığım kullanıcı isminin ismi oluyor. AppData gizli bir dosya. Eğer gizli dosyaları görmek istiyorum derseniz görünüm, göster, buradan gizli ögeleri seçip buradan takip edebilirsiniz. Kullanıcılar, visitor. Burada da AppData var. Şöyle hafif grili. Kur. Prism Launcher programını çalıştır. Bunu bitiriyorum. İlk açılışta böyle bir şey karşımıza çıkıyor. Java kurulumunda hali hazırda farklı programlar kurduysanız böyle 1.8.0 sürümlü bir şey görüyor olmanız normal bir şey. Ama bu Java 8'i işaret ediyor. Java 8 Minecraft 1.16 veya daha düşük sürümlerde işe yarayan bir sürümdü ama artık işe yaramıyor. Ayrı bir sürüm kullanmak gerekiyor. Burada ben henüz 19'u kurmadım. 19'u kuracağım. Planlardan onu kuruyorum. Çalıştır diyorum. Next. Burada eğer anlamadığınız bir ayar varsa hiçbirine dokunmadan next deyin. Eğer geliştiriciyseniz de bu bilgisayardan her yerde ben kullanacağım Java bu gözüksün diyorsanız şunu seçip will be installed on local hard drive diyebilirsiniz. Next. Daha sonra install.
Kurulum tamamlandı. Şimdi burada ben arka planda bu yaparken burada gözükmüyor olabilir. Yenile diyorum. Burada 3 tane şey ortaya çıktı. Çok önemli değil. Yıldızlı olan sizin rehberiniz olacak. Bu işaretli olan şey. Burada ilerideki kullanacağınız modpack'li Minecraft kurulumlarında önerilen Minecraft'ın harcayacağı RAM miktarı belirtiliyor burada. Diyor ki burada minimum ben 512 kullanacağım. Maksimum 4 GB kullanacağım. 4096 4 GB'a tekabül ediyor. Bu oldukça kabul edilebilir bir düzey. Eğer bilgisayarınız 8 GB ise tabii daha düşük bir değer belirtebilirsiniz. 1072 olur, başka bir şey olur. Ama 16 GB'lık bir sisteminiz varsa bu hiç önemli değil. 496'dan devam edebilirsiniz. Sorun yok. Bitir ve ekran çıkıyor önümüze. Şimdi burada ilk yapılacak şey profiller, hesapları yönet. Mojang ve Microsoft hesapları birleşmişti. Şu an Mojang'de bir durum yok. Microsoft ekleye basıyorsunuz. Burada sayfayı aç ve kodu kopyala var. Buna basıyorum. Prism Launcher'ın bana vermiş olduğu kodu yapıştıracağım. Zaten ben buna tıkladığım için kodu kendi arka planda bana kopyaladı. Ben normal CTRL-V yapıp bunu yapıştırıyorum. Giriş yapacağım şimdi. Bu giriş yaptığınız Microsoft hesabının Minecraft'a sahip mi değil mi? Ondan %100 emin olun. Benim hesabım çift onaylı olduğu için telefonuma gelmiş olan veya farklı onaylayıcı uygulamadan kodunu gireceğim. Bana bu cihazda bir daha gösterme diyorsanız gösterme. Her şey tamam. Bunu artık kapatabilirsiniz. Burada gerekli servislere erişildi ve hesabım gözüküyor. Artık yeni bir profil yaratabiliriz. Profil yarata basıyorum. Son sürüm her şey seçili oluyor. Eğer ben bu paketi sade kullanmak istiyorum diyorsanız mod yükleyicisini seçmenize gerek yok. Ama Java Edition'ın optimizasyonu vasat olduğu için ya Fabric ya Forge'u deneyebilirsiniz. Genellikle şu son zamanlarda Fabric ve Quilt mod yükleyicilerinde daha hızlı güncellenebilen, daha modern modlar mevcut. Ama daha böyle görsel yoğunluklu modlar kullanmak istiyorsanız Create gibi bir mod var mesela. Bunun gibi şeyler için Forge'u kullanabilirsiniz. Eskilerin kullandığı bir mod yükleyicidir ama ben bu eğitimde Fabric'i tercih edeceğim. Her zaman en son sürümünü otomatik seçmiş oluyor. Enter'a basıyorum ve burada profilim hazır. Burada istediğim gibi farklı farklı profiller yaratabilirim. Eğer eski sunucularda oynamak istiyorsam 1.12'de yaratabilirim. Bu tamamen bana kalmış. Buradan 1.12'yi bulup seçebilirim. Bunu da enter'layıp bitirebilirim. Ama bu şu an işi basitleştirelim. 1.19.2'yi böyle kullanabiliyorsun. Buna çift tıklıyorum. İlk açılışta Mojang'dan kütüphaneleri alıyor. 1.19 sürümüne ait dosyalar alıyor. Bunları kuracak. 1.19.2'nin kurulumu tamamlandı. Açılış hazırlanıyor. Ve Minecraft'ımız açıldı. Zaten sol altta gördüğünüz gibi sürüm yazıyor. Sürümle beraber Fabric Modded yazıyor. Türkçe'de yapabiliriz. Fabric modlanmış. Buraya kadar her şey okey. Bundan sonra optimizasyon modlarını kurmak istiyorsanız profilinin editine basıyorsunuz. Modlar, doku paketi, shader paket. Modları seçiyoruz. Modları indir diyor. Dilerseniz buradan sizin bildiğiniz farklı modlar varsa buradan tıklayarak ilk başta önemli olabilecek şey tabii ki de Fabric API bu arada. Fabric API olmadan Fabric ile ilgili hiçbir programı kullanamazsınız. Bunu seçiyorsunuz. İndirilecek modu seçe basıyorsunuz. Sürümü seçmenize gerek yok. Otomatik seçiyor en son olanı. Altta çizgiliyse ve kalınla çizildiyse bu modu ben seçtim. Gerisi sizde diyor. Sodium var. Sodium Minecraft'taki görüntü engine'i, modern rendering engine'i seçiyoruz. Lithium hiçbir sorun olmaksızın oyunun mantığını, pathfinding'ini genellikle sunucuların işine yarayacak bir mod ama istemci tarafında da işe yarayacak bir mod. Bunu da seçiyoruz. Iris Shaders Optifine modu aşinaysanız eğer orada kullandığınız bazı shader, özel ışıklandırma ekleyen, doku hissiyatını arttıran shader'ları eklemenize yarıyor.
Optifine'de kullandığınız tüm shader'ları Iris'le de kullanabilirsiniz. Bunu da seçiyorum. Ve burada birçok şeyler var. Örnek olarak bu ilk dördünü seçeceğim. Review and Confirm diyor. İncele ve onayla demek. Bunları istiyor musunuz? OK diyorum. Arka planda bunu kaynaktan indiriyor. İş bitiyor. Eğer ben bu tür ıvır zıvırlarla uğraşmayacağım diyorsanız da bu profili yeni bir profil yaratıp Modrin'den zaten hali hazırda bu işleri yapan, düzgün mod seçimi yapan Ableist ile Optimize mod pack'ini tercih edebilirsiniz. Veya burada diğer tercih edebileceğiniz şeyler de var. Ben Fabulous Optimize'ı tercih ediyorum. Bunu seçip Enter'a basıyorum. Burada hazır modpack'i kurdu. Buradan düzenliyorum. Gördüğünüz gibi buradaki tüm hazır optimizasyon veya hayatınızı kolaylaştıracak türden tüm modlar burada sıralı. Buradan başlat diyorum. Evet, oldukça hızlı açıldı bir öncekisine kıyasla. Burada Fabric yine yazıyor. 44 mod. Burada arayüz değişmiş belli ki. 44 mod diyor. Burada modları da editlemenize yarayan şurada modlar tuşu ortaya çıkıyor. Buradan istediğinizi düzenleyebilirsiniz. Zaten buradaki Türkçe çeviriyle beraber her bir modun ne işe yaradığını burada yazıyor, gösteriyor. Optifine'in shader'ları, sunucudaki yüklü yığınları yüklü tutar vesaire vesaire. Oyun kumandası, dokunmatik ekran desteği. Bunu isterseniz oyun kolunuzda bile kullanabiliyorsunuz. Buradaki her bir ayrı bir modu da kendiniz yine bu Prism Launcher'ın yardımıyla kurabilirsiniz. Kendi profilinizi oluşturabilirsiniz. Olur da yeni bir sürüme geçmeniz gerekirse yine buradaki tüm modları seçerek buradan değil de şuradan kapatayım. Diyelim ki 1.20 sürümü çıktı. Şu an snapshotları zaten yayınlanmak üzere. Minecraft Intermediary Mappings. Bunların sürümünü dilerseniz değiştirebilirsiniz. Şu an snapshotlar var. Mesela bunu seçeyim. Bunu da aynı şekilde seçerek OK diyorsunuz. Fabric Loader'ı da zaten en son sürümde. Tüm bunları seçip Check for Updates'e yani güncellemeleri kontrole basarsanız burada iki tane seçenek ortaya çıkıyor. Buradaki modların iki tane siteden kaynağı alıyor genellikle. Birincisi Modern, ikincisi CurseForge. Eğer birincisi başarısız olursa otomatikman diğerini geç diyor. Buradaki tüm ayarlar gayet okey. Hepsini doğrula derseniz buradan yapabilecekleri her şeyi günceller yeni snapshot'a göre. Ama tabii burada modları güncellenmeyen bir şey çıkarsa da All That Chunk'la ilgili yeni bir sürüm, geçerli bir sürüm bulamadığını söylüyor. Okey diyorsunuz. Daha sonrasında da neler diyor? Do not check or get following mods for updates. Bu sürümlerle ilgili yine geçerli sürümler bulunamadı diyor. Bu da başka bir siteden herhalde. OK diyoruz. Sadece şu modları güncellemek üzeresiniz diyor. Bu tabii bu snapshot daha dün evvel çıktığı için tüm modların o snapshot'ı güncellemesi mümkün değil. Ama 1.20 olsaydı buradan tüm güncelleyebileceğiniz şeyin listesi çıkacaktı. OK diyorsunuz. Ve onları güncellemiş oluyor. Güncelleyemediklerini ise ki burada hepsi güncellenemedi tabii. Burada otomatikman seçiyor. Bunları dilerseniz kaldırıyorsunuz. Bir tek burada o yeni sürüme uyumlu olan 1.19.3 diyor. Snapchat'ın bir diğer numarası da oydu. Burada tutuyor, etkinleşiyor. Başlatıyorsunuz ve giriyorsunuz. Aynı mantık yine burada şey içinde de geçerli tabii. Bu Prism Launcher aynı zamanda zaten Multi-MC ve Poly-MC denen başlatıcıların bir yeni en son iterasyonu. Multi-MC veya Poly-MC kullanıyorsanız orada da buna benzer profilleriniz varsa bunu dilerseniz exportlayarak bunu zip arşivine dönüştürebilirsiniz. Profil dışı aktarma seçeneği. Ben masa üstüne bunu aktaracağım. Bilge'nin taşınacak. Bunu hemencecik yapıyor. Tabii içerisinde bir sürü dünya dosyalarınız, sunucularınız, şeyde paketleriniz varsa da o süreç bayağı uzun sürebiliyor. Bu profili böyle taşıyıp istediğiniz gibi şey yapabilirsiniz. Örnek göstermek için bunları kaldıracağım.
Profil yarat dediğiniz zaman bu profili işte Multi-MC'den çıkarttınız diyelim yine aynı şekilde. Prism Launcher'a taşımak istediniz. Zip'ten içeri aktar seçeneğiyle beraber göz ata basıyorsunuz. Masa üstünden Ege'nin taşınacak profilini seçiyorsunuz ve buraya olduğu gibi çıkıyor. İkonu isterseniz ikonunuzu değiştiriyorsunuz. O bile değişiyor falan filan. Gayet faydalı, güzel bir program. Programla ilgili bir sıkıntınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Şu abi ben şunu yapamıyorum, edemiyorum dediğiniz bir şeyleri varsa hepsini benimle paylaşabilirsiniz. Benim bütün anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Çıkıyorum. Bay bay.